8 dakikada Orhan Gazi'nin tüm silah arkadaşlarının hayatı. 1. Kara Mürsel. Kara Mürsel Alp veya Kara Mürsel Bey'in ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Osman Bey'in vefatının son yıllarında ortaya çıktığı varsayılır. Yani adı daha çok Orhan Gazi zamanında duyulmaktadır. İsmi Mürsel olup kahramanlığı ve gözü pekliği sebebiyle Orhan Gazi tarafından kendisine Kara lakabı takılarak Kara Mürsel denmiştir. Kocaeli'nin kurucu beyi olan büyük savaşçı Akçakoca'nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği yiğitlerden birisi olduğu da rivayet edilir. Kara Mürsel önceleri Karasiyoğulları'nın hizmetindeydi. Orhan Gazi'nin isteği üzerine Osmanlı'nın hizmetine girmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk amirali, ilk gemi inşaat mühendisi olan Kara Mürsel Bey, Kara Mürsel'de bir deniz üssü ve tersane kurmuştur. Hatta 1324 ya da 1326'da Kara Mürsel'i alarak Osmanlıların İzmit Körfezi'nin güney kıyılarına yerleşmesini sağladığı bilinir. Kara Mürsel, Orhan Gazi'nin Bizans İmparatoru Andronikos ile yaptığı Palekonas Savaşı'nı kazanmasında da büyük rol oynadığı savunulur. İlk Osmanlı kaptanı deryası olan Kara Mürsel'in 1329 tarihinden sonra adettiği tahmin edilmektedir. 2. Kara Ali Alp. Kara Ali Alp veya Emir Ali'nin nerede ve ne zaman doğduğu bilinmemektedir. Babası Aykut Alp ve oğlu Kara Timurtaş Paşa'dır. Asıl adı Ali olan fakat yiğit ve kahraman kişilere Türkler arasında Kara lakabı verildiğinden kendisine Kara Ali denilmiştir. Babası Aykut Alp gibi kendisi de Osman Gazi'nin kumandanlarındandır. Kara Ali, Osman Gazi'nin emri üzerine Tekfur Pınarı'nı fethettiği varsayılır. Osman Gazi bu hizmetine karşılık olarak da Tekfur Pınarı ve buraya bağlı olan yerleri Kara Ali'ye verdiği düşünülmektedir. Kara Ali, Orhan Gazi zamanında da başarılı hizmetlerine devam etmiştir. İzmit'e yakın bir mesafede bulunan Koyunhisar Kalesi'nin Kara Ali ile babası Aykut Alp tarafından alınmasının İzmit'in fethini kolaylaştırdığı savunulur. Orhan Gazi'nin kumandanları arasında olan Kara Ali'nin Bizanslılarla yapılan Palekonan Muharebesi'ne katıldığı da rivayet edilir. Aykut Alp oğlu Kara Ali'den sonra ise oğlu Kara Timurtaş Paşa, Yıldırım Beyazıt'ın lalası olup Beylerbeyi unvanı almıştır. Kara Ali'nin 1356 yılında Gelibolu'nun fethi sırasında çarpışarak şehit olduğu sanılmaktadır. 3. Evrenos Gazi. Evrenos Gazi'nin 1288 yıllarında Karesi topraklarında doğduğu savunulur. Babası Pranko İsa Bey olurken çocukları Gazi Ali Bey, Gazi İsa Bey, Hızır Şah, Süleyman, Yakup, Barak ve Beyce'dir. Evrenos Bey, Osmanlı Devleti'nin Balkanlara geçiş ve yerleşme sürecinde rol oynayan en önemli uç beylerinden biridir ve Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar hizmet eden Evrenosoğullarının da atasıdır. Orhan Bey döneminde Süleyman Paşa ve ardından 1. Murat, Yıldırım Beyazıt ve 1. Mehmet dönemlerinde de faaliyetlerde bulunmuştur. Evrenos Bey, Keşan ve Dimetoka gibi yerleri fethederek Rumeli'deki akınlarına devam etti. Hatta bizzat Edirne fethine de katılmıştır. Evrenos Bey 1. Murat dönemindeki 1. Kosova Muharebesi'nin kazanılmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Kosova Muharebesi gibi daha birçok savaşta ve fetihte adına sıkça rastlanmaktadır. Evrenos Bey'in oğullarından Ali Bey ve İsa Bey babalarından sonra Osmanlıların Rumeli'deki Akıncı Beyleri olarak hizmet ettiler. Gazi Evrenos Bey Kasım 1417 yılında 129 yaşında Yenice-i Vardar'da vefat ettiği bilinir. Soyu oğulları Ali Bey ve İsa Bey ile devam ettiği de kabul edilmektedir. 4. Hacı İlbey. Hacı İlbey'in Karasiyoğulları topraklarında doğduğu rivayet edilir. Gerçek adının ne olduğu bilinmezken Hacı İlbey isminin bir unvan olduğu sanılır. Hacı İlbey Karasiyoğulları'nın önemli emirlerinden ve Dursun Bey'in veziriyken beylik Osmanlı himayesine girdiği zaman Osmanlı hizmetine girdiği de nakledilir. Orhan Gazioğlu Süleyman Paşa'yı Rumeli'ye geçmeye ikna ettiği ve Gelibolu ardından Trakya'nın fethinde başarılar gösterdiği bilinir. Konurhisar Kalesi'ni ele geçirdikten sonra orayı kendine üs yaptı ve bu kalenin zaptından sonra buranın muhafızı oldu. Süleyman Paşa'nın ölümünün ardından da Doğu Roma ile yapılan barış sonrası gevşemede Evrenos Bey, Lala Şahin Paşa gibi isimleriyle gerilemeyi önleme girişimlerinde de bulundu. 1359 yılında Dimetoka'yı fethetti ve Edirne'nin kuşatmasına katılarak şehrin alınmasında yardımcı oldu. Tarihe Sırp Sındığı Muharebesiyle adı geçen savaşta kendisinden kat kat büyük bir orduyu gece baskını ile imha ederek büyük bir başarı elde ettiği savunulur. Rumeli fatihlerinden Hacı İlbey bu savaştan sonra 1364 yılında aniden vefat etmiştir. 5. Lala Şahin Paşa. Şahin Lala ve Lala Şahin Paşa'nın ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemektedir. Vakfiyesinde babasının adının Abdülmühim olarak geçmesi onun sonradan Müslüman olup devlet hizmetine girdiğine işaret ettiği savunulur. Orhan Gazi zamanında ortaya çıksa da daha çok 1. Murat döneminde faaliyetlerde bulunmuştur. Şahin Paşa Sultan 1. Murat'ın lalası olduğundan dolayı Lala unvanıyla anılır. Gelibolu ve Edirne gibi önemli yerlerin fetihlerinde de bulunduğu tahmin edilir. Orhan Bey'in ölümü ve 1. Murat'ın Bursa'ya dönmesi üzerine Şahin Paşa da Rumeli topraklarında kalmıştır. Bundandır ki ona Rumeli Beylerbeyi de denmiştir. Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey ve Evrenos Bey ile birlikte Rumeli'de fetihleri hızlandırmaya devam etmiştir. Filibe ve Zara gibi önemli yerleri fethettiği bilinmektedir. Sırp Sındığı ve Çirmen muharebelerinde yer aldığı sanılmaktadır. 1375 yılının Nişin fethine de katılıp kısa bir zaman sonra 1376 yıllarında Karaman Seferi'nden önce vefat ettiği düşünülür. 6. Çandarlı Kara Halil Paşa.
Çandarlı Kara Halil Paşa Karamanoğulları Beyliğine bağlı Sivrihisar Kazası'nın Çendere köyünde doğmuştur. Asıl adı Halil olup önceleri Kara lakabı, vezirliği sırasında da Hayrettin unvanı ile anılmıştır. İznik müderrislerinden Taceddin Kürdi'nin kızı ile evlenmiştir. Bu evlilikle Ahi Teşkilatı liderlerinden olan Şeyh Edebali ile bacanak olduğu ve bu sayede Osman Gazi ile akrabalık kurduğu savunulur. Halil Paşa'nın 3 çocuğu vardı. Bunlardan Ali Paşa ve İbrahim Paşa Vezir-i Azam olurken İlyas Paşa ise Beylerbeyliğine kadar yükselmiştir. Osman Gazi'nin son zamanlarında Kara Halil Paşa Bilecik Kadısı, Orhan Gazi döneminde ise İznik ve Bursa Kadısı olarak görev yapmıştır. Orhan Gazi'nin ölümünden sonra 1. Murat zamanında ise kaza askerlik, vezirlik ve beylerbeyliği görevini üstlenerek Selanik, Manastır ve Ohri gibi birçok önemli yerleri de fethettiği bilinir. Ayrıca Halil Paşa 22 yıl vezirlik yaparak Osmanlı'nın en uzun süre vezirlik yapan devlet adamı olduğu da düşünülür. Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa 1387 yılında hastalanıp Serez'de vefat etmiştir. 7. Süleyman Paşa. Süleyman Paşa'nın 1316 yılında doğduğu rivayet edilir. Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğlu olup annesi Nülüfer Hatun'dur. Kardeşleri 1. Murat, Şehzade İbrahim, Şehzade Kasım, Şehzade Halil ve Fatma Hatun'dur. Eşleri Seyyid Hüseyin Çelebi'nin kızı Selçuk Hatun ve İsfendiyaroğlu Kötürüm Beyazıt'ın kızıdır. Çocukları İshak, Melik Nasır, İsmail, Sultan Hatun ve Eftendize Hatun'dur. Süleyman Paşa'nın İznik ve İzmit'in fetihlerine katıldığı ve bu fetihlerde büyük rol oynadığı tahmin edilir. Ayrıca Süleyman Paşa'nın 1329'da Bizans İmparatoru ile yapılan Pelekonan Savaşı'nda Orhan Bey'in yanında bulunduğu da sanılır. Süleyman Paşa'nın 1340'da Rumeli'ye ayak basan ilk Osmanlı komutanı olduğu kabul edilmektedir. Hatta 1352 yılında Çimpe Kalesi'ni ve 1354 yılında Gelibolu'yu fethederek Rumeli'ye geçişin öncüsü olmuştur. Rumeli Fatih Süleyman Paşa Bolayır yakınlarında ava çıktığı sırada atından düşerek 1357-1359 yıllarında vefat etmiştir. 8. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey 1279-1280 yılında Söğüt'te doğmuştur. Babası Osman Gazi olup annesi Bala Hatun'dur. Kardeşleri Orhan Bey, Pazarlı Bey, Çoban Bey, Hamit Bey, Melik Bey ve Fatma Hatun'dur. Amcaları ise Gündüz Bey ve Savcı Bey'dir. Alaaddin Bey'in bir eşi ve bir çocuğu olduğu savunulmaktadır. Eşi hakkında pek bilgiler yer almasa da çocuğunun adının Hızır Bey olduğu tahmin edilmektedir. Alaaddin Bey Bilecik'te dedesi Şeyh Edebali'nin bazen de Yenişehir'de babasının yanında kalırdı. Bazı tarihçiler Alaaddin Bey'in Osmanlı Devleti'nin ilk veziri olduğunu varsayarlar. Osman Gazi'nin ölümünden sonra Şehzade Alaaddin kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihi kaynaklarda alçak gönüllü kişiliği öne çıkarılır. Yenişehir muhafızlığı ve Bilecik Sancakbeyliği yaptığı savunulmaktadır. Babaları öldükten sonra Alaaddin Paşa Sultan Orhan'a bu ülke senin hakkındır. Halka çobanlık etme bir padişah gerekli ki memleketin işlerini görüp başara deyip saltanatı Orhan Bey'e teslim etmiştir. Alaaddin Bey bir rivayete göre 1333 yılında Biga Kalesi'nde vefat etmiştir ama genel olarak 1333 yılında Bursa'da yaşamını yitirdiği savunulur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.